Şimdi üçüncü konuşmacımız Samet Bey. Samet Bey, Avrupa merkezli Solidian Caltex firmasının 2023'ten bu yana Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Yaklaşık 10 yıllık kompozit sektör deneyimiyle birlikte antisismik çözümler ve yüksek teknoloji donanımlar içeren projelerde Türkiye, Orta Doğu ve Arap Yarımadası genelinde aktif olarak görev almaktadır. Çok sayıda konut, sanayi yapısı, köprü ve kamu binasının güçlendirme sürecinde yer almıştır. Yeni yapılarda da metalik olmayan donanımlarla ilgili projeleri başarıyla yönetmiştir. Kendisi bugün yapısal güçlendirme uygulamalarında FRP yani karbon kumaş sistemleri başlıklı sunumu ile uygulama örneklerini, avantajlarını, maliyet fayda hızına dair kapsamlı bilgilerini aktaracaktır. Buyurun Samet Bey. Hoş geldiniz. Zannediyorum çok kalabalık olmamamıza rağmen nitelikli bir kalabalık olmasından dolayı ben kendi adıma mutluyum açıkçası. Hızlıca yapısal güçlendirmede FRP uygulamalardan bahsedeceğim veya CFRP. Her ikisi de kullanılır. Şöyle ki, hemen bir sonraki slaytta başlayayım. Çok kısa, Solidian Caltex kimdir ondan bahsedeyim. Solidian Caltex Avrupa menşeili bir teknik tekstil ve donatı üreticisidir. 1990 yılında kurulmuş, son 35 yıldır inşaat ve antisismik sektörlerine ve aynı zamanda da kompozit sektörlerine hizmet veren bir üreticidir. Ve bu üretimleri sürekli olarak geliştirmek adına da 2 Ar-Ge merkezimizde hem inşaat hem antisismik hem de kompozit sektörlerine sürekli olarak ürün geliştirme ve sunma çabasındayız. Hızlıca bugünün konusuna geçiş yapayım. Antisismik portfolyomuz, kendi çatımız altında ürettiğimiz bizim ana uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi. Bunların içerisinde karbon kumaşlar ve grid diye adlandırdığımız diğer ürünler mevcut. Fakat bugün biraz daha bana düşen kısımda FRP ya da CFRP tarafına yoğunlaşacağız. FRP güçlendirme sistemi nedir? Öncelikle bundan bahsetmek gerekir. FRP ya da diğer adıyla CFRP, Fiber Reinforced Polymer ya da Carbon Reinforced Polymer adı altında adlandırdığımız taşıyıcı elemanları dayanımını ve sürekliliğini artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Ve CFRP yöntemlerinde en yaygın kullanılan malzemeler, çoğunuzun da bildiği üzere, özellikle son depremden sonra sıklıkla haberlerde de görmüşsünüzdür. Bu siyah renkli karbon kumaşlardır. Aynı zamanda yine bizim lifli plaka veya lifli şerit dediğimiz CFRP UV plate'lerdir. Bu ürünler çelikten çok daha dayanıklı. Esasında şunu söyleyebiliriz. Dayanım anlamında çelik çarpı 5, ağırlık anlamında da çelik bölü 4 ortalamada öyle bir oran verebiliriz karbon için. Bu ürünlerle güçlendirme mevcut yapıya zarar vermeden ve genelde mevcut yapının aktif halini korumasına olanak vererekten güçlendirme yapabilmesini sağlar. Özellikle deprem performansını arttırmak, kolon kiriş birleşimlerini güçlendirmek veya artmış çatlakları, zayıflamış betonarme elemanları güçlendirmek için kullanılır. En önemli unsurlardan bir tanesi de karbon güçlendirme yöntemlerinin tamamı, Suat Hocam da bahsetti başta, TBDE kapsamındadır. Bu hesaplamalar yapılabilir ve proje özelinde FRP güçlendirme sistemleri yine proje özelinde her binaya uygulanabilir değildir. Fakat sıklıkla kullanılan ve Türkiye'de de karşılaştığımız bir güçlendirme yöntemidir. Bugünün yine hem burada olmamızdan dolayı hem de fabrikalar ve depolar özelinde biraz daha detaya inmek isterim. Şöyle ki fabrikalar malumunuz daha geniş açıklıklı, kolon aralıkları daha fazla olan prefabrik veya betonarme yapılardır ya da çelik konstrüksiyondan yapılırlar. Şimdi bu yapılar zamanla
Ki buraya gelmezden evvel baktım, yanlış bilmiyorsam güzel OSB'de 160 civarı aktif işletme var. Ve ortalama yaşı da 15 ila 20. Şimdi bu 15 ila 20 yılda bu tip yapılara ne oluyor sorusunun cevabı şu. Deprem riskine karşı zayıflıyor. Birinci etmenlerden bir tanesi bu. Fabrikalar özelinde ya da depolar üzerinde sonradan o tesise, o yapıya eklediğiniz makineler, vinçler veya asma kattaki ekstra yükler nedeniyle başta hiç öngörmediğiniz hesaplamaları ya da yükleri yapıya eklemiş oluyorsunuz. Ve haliyle zaman içerisinde de o ilk başta yaptığınız statik projeler çok çok farklı hallere geliyor diyelim. İlk başta öngörmediğiniz ya da hesaplamadığınız bir noktaya geliyor. Ve fabrikalar ve depolar üzerinde sağ olsun Suat Bey bahsetti, oraya hiç burada olmamasına rağmen bahsetmem gerekecek. Bir deprem ya da deprem şiddetinde bir felaket sonrasında sürekliliğini devam ettirmesi gereken kurumlar vardır. Tabii ki en başta hastaneler, itfaiye merkezleri, işte güvenlikle ilgili bütün işletmeler, karakollar vesaire. Bunlar tabii ki devam etmelidir. Fakat aynı zamanda orada Ahmet Hocam da bahsetti, hatta Supply Chain Procedure'da son slaytından bir öncekinde. Aynı zamanda tedarik zincirinin de bozulmadan devam etmesi gerekir. Bunun anlamı şu. İstanbul ya da Marmara özelinde konuşalım. Zannediyorum Marmara bölgesindeki OSB'lerdeki üretim tesislerinin Türkiye'ye sağladığı katkıyı tedarik zinciri anlamında ve bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Yani gıdadan üzerimizdeki kıyafetlere kadar. Bu yapıların da maalesef böyle bir felaket sonrasında aktifliğin devam ettirmesi gerekecektir. Çünkü tedarik zinciri ve nüfusun geri kalanı bu ihtiyaçlara hala almak durumundadır ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için de o yapının sağlam kalıp mevcut operasyona devam etmesi gerekir. Şimdi mesela FRP veya daha evvel sunumlarda bahsedilen diğer güçlendirme yöntemleri bu yapıların sürekliliğinin korunması içindir. Yani ticari kayıplardan bağımsız konuşuyorum. O operasyonun devam etmesi gerekir. Ve genelde iş sahipleri, yani bu tip yapıların sahipleri de bir güçlendirme projesinde veya yaptırdıkları, kendi yapılarına yaptıkları herhangi bir ek işlem süresinde de herhangi bir makinelerinin durmamasını ister ve bunda da haklıdırlar. Çünkü üretim tesislerinde, yani bu montaj üretim de olabilir, continuous bir üretim de olabilir, her bir duruş o işletme için bir maliyettir. Haliyle FRP özelinde FRP güçlendirme sistemlerinde yapının içerisindeki operasyonel aktiviteleri durdurmanıza gerek kalmaz. Ayrıca bir de şöyle bir durum vardır FRP yapılarda. Eski yapıyı yıkıp yeniden yapmak yerine, ki bu da bir çözümdür ve gerektiğinde yapılmalıdır. Çünkü orada en başta yapılan performans analizine göre o yapı yıkılmalıysa yıkılmalıdır. Bunun bir tartışmaya açık bir konu değildir. Fakat tercihe kalan durumlar biz özellikle Türkiye'de sıklıkla görüyoruz. Yani yıkıp mı yapsak yoksa güçlendirme mi yapsak kısmına gelen durumlar oluyor. Ya da en azından 2-3 yıl öncesine kadar maliyet analizlerinde daha farklı noktalara giriş yapıyordu bu konular. Artık öyle değil. Ekonomik operasyonu aksatmadığı için yıkıp yapmak yerine mevcut binayı güçlendirmek eğer mümkünse çok daha mantıklıdır ve FRP sistemlerde bu mümkündür. Şimdi bu biraz daha teknik bir kısım ama hızlıca bahsedebilirim. FRP sistemlerde hangi güçlendirmeler yapılabilir? Kolon, kiriş ve döşeme güçlendirmeleri yapılır. Duvar ve perde güçlendirmeleri yapılır. Ve temel elemanların takviyeleri yapılır. Ve bu güçlendirmelerde karbon kumaş kullanılabilir. Ki karbon kumaşların en azından teknik anlamda bir bilgi vermek adına çekme değeri 2000 ila 4000 megapascal arasındadır ve bu da karbon kumaşların 300 gram 600 gram gibi çeşitlerinde
farklılık gösterir. Aynı zamanda ilk slaytta bahsettiğim karbon lifli şeritler veya UD plate'lerde karbon FRP güçlendirme adı altında uygulanan yöntemlerdendir. Karbon güçlendirmeleri, kumaş anlamında güçlendirmeleri ya da UD plate'leri sıklıkla kolon ve kirişlerde görmüşsünüzdür ve uygulama anlamında yapılan şudur: bütün performans analizleri yapıldıktan sonra ve FRP bir güçlendirmenin o yapıya uygun olduğu onaylandıktan sonra kolon bir karbon kumaş ile sarılır. Yani oradaki, bu arada aradaki 1000 tane parametreyle uygulanması gereken adımları atlayarak söylüyorum bunu. Karbon kumaş sarılır, üzerine bir epoksi reçine uygulanır ve bu epoksi reçine kürlendikten sonra beklenen performans elde edilir. Daha sonra o epoksi reçinenin üzerine silisyumu uygulanabilir, sıva yapılabilir, boya yapılabilir ve o karbon kumaşın görüntüsünü elimine edebilirsiniz yapılarda. CFRP plate'ler ise yerinde epoksi uygulanmaktan ziyade epoksi uygulanmış ve kürlenmiş halde sahaya gelen ve bu şekilde uygulandıktan sonra yine bir epoksi yapıştırıcı marifetiyle yapılara uygulanır ve genelde kirişlerde kullanılır. Tabii ki proje özelinde çok farklı alanlarda uygulandığı da görülür, yapılır. Zannediyorum son olarak FRP güçlendirmenin yine fabrikalar ve depolar, yani geniş açıklıklı yapılar, daha büyük metrekareler için avantajlarından bahsetmek isterim. Bir kere mevcut yapıya ekstra bir yük bindirmez. Zira karşılaştırıldığında 4 ila 6 kat daha hafif bir malzemedir karbonlar. Mevcut yapıya ek yük getirmemesi bir avantajdır. Çok hızlı uygulanabilir. Uygulama anlamında da hızlıdır. Uygulandıktan sonra mesela o epoksi reçinenin kürlenme süresi de hızlıdır. Haliyle uyguladığınız noktada yine sizin tesisinizi herhangi bir şekilde aksatmaya veya durdurmasına sebep olmaz. Eğer çok özel bir durum yok ise uygulandığı alan anlamında. Estetiği ve mimariyi bozmaz çünkü karbon kumaşlar çok ince malzemelerdir. Yani 1 ila 3 milim arasında bir kalınlıktan bahsediyoruz. Hadi epoksi uygulandıktan sonra çarpı 2 olsun diyelim. UD plate'ler de aynı şekilde Türkiye'de sıklıkla kullanılan 1.2 ve 1.4 milim kalınlığında UD plate'ler kullanılır. Ve uyguladığınız alanda görüntüyü veya mimariyi bozmaz. Bir de üzerine başka bir mimari uygulama ile o görüntüyü de kapatabilirsiniz. Karbonun, biz şimdi tabii Soliden Keltex özelinde ve bizimle aynı şekilde üretim yapanlar özelinde söyleyeceğim. En büyük avantajı, yani fiber dediğimiz karbon fiber veya cam fiber malzemelerin en büyük avantajı hiçbir şekilde korozyona uğramamasıdır. Bu malzemeler asla paslanmaz. Karbon özelinde hiçbir kimyasal tarafından eritilemez, deformasyona uğrayamaz. Bugün bıraktığınız bir ürün bir yapının içerisine, eğer ki alkaliye dayanımlıysa, yani cam elyaf değil ise veya alkali resistant cam ise, bugün bıraktığınız bir ürünü 50 yıl sonra veya 100 yıl sonra bıraktığınız yerden bıraktığınız günkü gibi çekip alabilirsiniz. Haliyle özellikle sıklıkla görüştüğümüz tesislerdir. Kimyasalla ilgili iş yapan üreticiler. Yani buna tuz diyebilirsiniz, asitli içecekler diyebilirsiniz. Hatta süt tesisleri diyebilirsiniz. Çok ciddi kimyasal deformasyona maruz kalır ve bu alanlarda da karbonun veya muadillerinin, karbon ya da cam anlamında böyle bir dayanımı vardır. Yüksek mukavemet ve dayanımdan bahsetmiştim. 2000 ila 4000 megapascal arasında. Çelik bunun yaklaşık 4 ila 5'te biri. Haliyle çok yüksek bir dayanımdan bahsediyoruz. Yık yap işlemlerine nazaran çok daha avantajlıdır. Maliyet anlamında hızlıdır ve bir tesisi tekraren durdurmasına sebep olmaz. Aynı zamanda da hem TBDY kapsamında olduğu için hem de mevcut yapıda yapısal anlamda çok ekstrem değişiklikler yapmanız gerektirmediği için imar izni ya da tahliye, ruhsat gibi durumlarla uğraştırmanızı gerektirmez.
Bu son slayttı fakat özellikle Suat Bey'in ve Ahmet Hocam'ın değindiği birkaç konuyla ilgili bir iki cümle söyleyeceğim çünkü onlar sunumda yok. Özellikle kendime not almıştım. Bu FRP sistemleri, şu an bahsettiğimiz mevcut yapıların güçlendirilmesi. Şimdi eş zamanlı Suat Hocam'ın gösterdiği fotoğraflarda, yeni yapılarda mesela hala görüyorum dedi. Yani bizim mesela son depremin üzerinden 2,5 yıl geçti yanlış bilmiyorsam, 2023 var. Yetmedi, İskenderun'daki bina, İskenderun'luyum ben doğma büyüme bu arada. O nedenle de özellikle dikkat çekti. Sokağına kadar hatırlıyorum o binanın nerede olduğunu. Yapımının üzerinden bir yıl geçmemişti hocam. O yüksek katlı binanın yanlış hatırlamıyorsam. Güçlendirme evet önemli. Mevcut yapıların korunması ve sürdürülebilirliği anlamında. Fakat aynı zamanda da şuna da önem göstermemiz gerekiyor. Yeni yaptığımız binalarda da o yaptığımız binalardaki hatalara düşmememiz gerekiyor. Yani bir güçlendirme için çok farklı metotlar var ve genelde özellikle fabrikalarda, büyük yapılarda tek bir güçlendirme yöntemiyle güçlendirme yapmayabilirsiniz ve sıklıkla da böyledir. Hibrit sistemlere geçilir. Bir yerde betonarme vardır, klasik güçlendirme. Bir yerde yeni güçlendirme yöntemleri vardır. Ve hibrit yöntemlerle o binayı güçlü hale getirebilirsiniz. Bunu yaparken ama aynı zamanda bizim şu an takip ettiğimiz en azından kendi adımıza, çünkü biz yeni binalara da ürün tedarik ediyoruz. Türkiye'nin birçok organize sanayi bölgesinde sıfır yapılar yapılıyor. Şimdi biz o aynı mantıkla o binaları, o yapıları yapmaya devam edersek, yani Suat Hocam da çok fotoğraf çekmeye devam eder, sonra çok fazla performans analizine gidilir. Bir sonraki depremde de çok fazla canımız yanar. Zannediyorum sona geldim. Bir sorusu olan var ise memnuniyetle cevaplarım. Buyursunlar Bayram Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bayram Aydın'da. Cam lifli polimer sistemler. Sesim duyuluyordur herhalde. Duyuluyor. Ben duyuyorum hocam ama neler söylüyorum? Cam lifli polimer sistemler aslında Amerika'da bayağı popüler olarak da 90'lı yıllardan sonra hep kullanılan bir şey. Karbon elyaf Türkiye'de çok popüler oldu ama daha ekonomik olması hasebiyle acaba sizin gibi böyle sektörde de çok ciddi firmanın Türkiye'de cam elyaf ürünlere de bir şeyiniz var mı? Yani var. Onları cam elyafla sarmak da mümkün. Gayet. Hatta daha da sünek malzemeler. Yani karbon diyelim %1,5'a kadar kompozit halde uzar ve kopar. Cam FRP'ler biraz daha yüksek. 2'lerin belki üstüne de çıkabilir. O anlamda non-lineer davranışı çok daha iyi pekiştiren şeyler. Bunu Yeşim Hanım'la da konuşuyorduk ya sabahta. Yani dolayısıyla şişe cam var mesela. Tabii. Ham madde de burada. Sadece bunların dokunması gereken bir şey. Karbon üreten aslında var doğası. Var. Tabii. Ama inşaat sektörü için çok bence şey değil, motive değil. Belki ileride olur. Rüzgar türbinleri gibi şeylerle Evet. daha çok şey yaptılar. Bununla ilgili genel fikrinizi sadece merak ettim. Hani Tabii memnuniyetle nerede hocam. bu cam elyaflar sizce anlamı olur mu diye teşekkür ederim. Yani ben katkınız için teşekkür ederim. Şöyle ki, biz aslında antisismik ya da yeni inşaatlardaki donatı ve tekstillerimizde de cam elyafı kullanıyoruz. Yani şimdi FRP özelinde biz hep karbondan gittik ama şunu en özet haliyle bilmekte fayda var. Çekme dayanımı anlamında karbon tepededir. Hemen altında bazalt vardır. Bazaltın hemen altında da cam grubu vardır. Ve cam elyaflar kendi aralarında birkaç farklı gruba ayrılır. İşte bunun içinde S-glasslar vardır, E-glasslar, ECR glasslar ve AR glasslar vardır. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'de bir projede bir server odasıydı. İçinde bir elektronik bir manyetik alan vardı. Biz oraya unidirectional cam elyaf verdik. Çekme dayanımı karbonun altında olmasına rağmen o elyafı oraya sağladık. Ne yapıldı? Kullanılan epokside farklılığa gidildi. Yöntem değiştirildi, çift kat sarıldığı yerler oldu ve kullanıldı.
İş gördü mü? Finalde sonuç verdi mi? Net bir şekilde verdi. Ki zaten bir devlet kuruluşuydu orası. Bunun haricinde bazaltı sıklıkla kullandırmaya başladık. Özellikle tarihi binaların güçlendirilmesinde bazalt gridler sıklıkla kullanılıyor çünkü flex grid, yani bizim esnek grid dediğimiz malzemeleri yapabiliyorsunuz. Herhangi bir tarihi binayı gözünüzün önüne getirdiğinizde duvarlarını çok da böyle, yani şöyle bir duvar da ekleyemezsiniz bir tarihi binada. Çok daha esnek hareket etmeniz gereken yerlerde oraya da bir güç, yani bir kapasite eklemeniz gerekir. Ve biz oradaki kapasiteyi bazalt ile net bir şekilde sağlayabiliyoruz. En sonunda şunu ekleyelim. AR Glass, alkali resistant glass diye geçer. Alkaliye dayanım şunu ifade eder. Bir harçla veya kimyasalla etkileşime girdiğinde o elyafta hiçbir şey olmaz. Bu da dayanıklıdır. O biraz evvel bahsettiğim, bugün koyduğunuzda 50 yıl sonra alırsınız sizin cevabını alkali glass da verir. Alkaliye dayanımlı cam da verir. Hocamın da bahsettiği gibi çekme dayanımları ve karşılayabileceği yük farklıdır. Gelmeyelim bir proje anlamında, özel çalışıldığında gayet tabii yapılabilir. Virgül, hocam şimdi hatırladım, kusura bakmayın. Üretici anlamında söylüyorum. Türkiye'de var. Mesela 2 tane çok büyük cam üreticimiz var. 1 tane karbon üreticimiz var. Cam özelinde sadece şöyle bir farklılık var orada. Çeşitlerine girdiğiniz anda bazen üreticilerin kabiliyetleri kısıtlanabiliyor. Mesela e-glass üretebiliyorlar, ECR glass üretebiliyorlar. AR glass maalesef henüz üretemiyorlar. Keşke hemen başlanılsa da biz de onlardan tedarik etmeye başlasak. Hiç problem yok. E-glass ama sanırım epoksiyle uygulanacak şeylerde yeterli olabilir değil mi? Olabilir. Yani R-glass dediğiniz gibi çimento esaslı, süreç esaslılar için. E-glass olabilir. Ama e-glass yani inşallah olur çünkü. Yani bu şöyle, nasıl örneklendirebilirim? Yani dediğinizde %100 haklısınız. Hani bir denge var orada. Yani çünkü kompozit malzeme dediğimiz şudur. 2 veya daha fazla bir malzemeyi birleştirdiğinizde kompozit bir malzeme elde edersiniz. Bu anlamda 2 kompozit malzemenin eğer bir tanesinin dayanımı veya yük kapasitesi aşağıda ise elinizdeki kompozit malzemenin ikincisinin dayanımını veya kapasitesini yukarı çıkartmanız gerekir. Bu dengeyi sağladığınızda da memnuniyetle kullanırsınız diye düşünüyorum hocam. Eksik kaldıysa sağ olun. Ben teşekkür ederim katkınız için. Başka soru buyursunlar. Uzun yıllardır sektördeyim, çalışıyoruz beraber. Aynen tanışıyoruz, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben biraz farklı bir konuya değinmek istiyorum da Ahmet Hocam'ın da az önce uzun yıllar düşünmeye devam edecek bir bayrak taşıyan bir şey. Tabii hepimiz bu sektörün içindeyiz. Sizlerin katkısıyla işçi sağlığını da düşünerek yani ne yapılabilir bu konularda? Mesela taşlama yapıyor, maske yok. Epoksi, ankraj da içinde, ankrajla ilgili de yani. Yani sadece epoksi terapi sistemi değil de ankraj duvar çapına kadar yani bu bilinçlendirme aslında bizim yani ileriki zamanlarda inanın büyük külfet olarak şey çıkacaktır yani meslek hastalıkları olarak güçlendirmenin tabii ki fabrikalarda şu an yapılıyor kimyasallardan önce bahsettiğimiz tuz fabrikası vesaire ama bunu gerçekten ustalarımıza, işçilerimize yani adam çalışırken ben şantiye şeklinde yapıyorum orada. Yani insan orada üzülüyor. Takıyoruz abi şey yaptım falan vesaire. Çok girmek istemiyorum konuya. Yani bu sadece bilinçlendirme amacıyla Deprem Güçlendirme Derneği olarak da Evet. bunu bir süreç olarak bence yani işletilmesi gerekiyor. Kurulunun adamlara sertifika verilmesi gerekiyor. Aynen. Gibi düşünüyorum. %100 katılıyorum. Konuyla biraz alakasız oldu. Yo, iyi ki söylediniz. Bence hazır yeri gelmişken. Hem katkı oldu, hem sizden duymak da iyi oldu. Sadece şöyle bir katkı yapabilirim buna. Biz açıkçası bunu bizim Türkiye'ye girişimiz Solidar Cartex markasıyla 2010'dur. 2016'da işte bazılarımız bilir 3. köprüdeki işte en büyük işlerimizden bir tanesidir. Antisismik özelinde de 2023'tür. 2023'ten beri hem biz hem çalıştığımız işte partnerlerimiz, uygulamacılar vesaire sıklıkla şunu söylüyoruz. Ki bu aslında sahada da sizler daha iyi bilirsiniz. Ciddi bir iş gücü eksikliği, ustalık eksikliği daha doğrusu. Yani standart bir inşaat işçisini biz FRQ uygulamada çok kullanamıyoruz.
Çünkü o başka bir uzmanlık. Yönü farklı, epoksiyi işleme yönü şekli farklı. Yani rulodan eliyle uygulamaya kadar giden işlerden bahsediyoruz aslında. Hep şunu istedik. Dedik ki, rica ettik, talep ettik hatta. Lütfen buna bir mesleki yeterlilik getirilsin. Bir sertifikasyon uygulansın ve diyelim ki bu ustamız mesela güçlendirme konusunda ustadır. İşte orada biz tabii haliyle yani sizlerin mesela degüdör olarak ki Tunahan Bey de mesela ankraj konusunda mutlaka yorumlarını yapacaktır. Derneklerin biraz daha bu konuda destek olması ki yapıyorlar biliyorum. Etkili olacak çünkü finalde üzülerek Türkiye'de karar vericilere ve kanun koyuculara kalıyor bu işler. Ama biz bunu her gittiğimiz özellikle bir karar verici ve kanun koyucu ile birlikteyse o anda mutlaka dile getiriyoruz. Çünkü iş bir şekilde tamamlanıyor ama sizin bahsettiğiniz daha sonra ortaya çıkacak bambaşka sağlık problemlerine kadar gidecektir diye üzülerek izliyoruz ama biz bunu talep etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte de edeceğiz yani. Hepimiz yapıyoruz bildiğim kadarıyla. Örnek vereyim sadece. Avrupa'nın birçok kuzey ülkelerinde sahada tozlu derim yasak. Özel bir derme ucuyla derim yapılıyor. Çünkü silisin ciğerlerde tutulma yapıp kanserojen bir madde olduğu zaten biliniyor. Ama Almanya'da tozlu derim var ancak o tozu bertaraf etme noktasında işte sahanın avlandırılması, o tozun direkt deliğin içerisinden değil de çıktığı anda alınması gibi farklı önlemler var. Sanayi tesislerinde mesela çok bazen biz mesela sattığımız bir ürün bu. Sanayi tesisleri neden alıyor bunu? Çünkü çok özel bir üretim hattı var. Bu özel üretim hattı tozlu herhangi bir şeye gelemiyor. O yüzden bizden tozun direkt deliğin içerisine delerken çekildiği bir sistemle alıyorlar. Ya da işçiye güvenmiyor. Çünkü tozlu imalatlarda deliği temizlemek zorundasın. Çok ciddi bir şekilde. Mukavemet çok düşüyor akselde. Bazıları da işçiye güvenmediği için, hani deliği temizlemeyeceğini için, o yüzden tozsuz delik sistemini alıyorlar. Ve hız da sağlıyor ama tabii görece daha pahalı sistemler. Yani bir inovasyon olduğu için içinde büyük mass dediğimiz yani çoklu deliklerin olduğu şantiyeler tercih ediliyor. İş sonunda Excel listelerinde evet bu %15 daha pahalı çize geliyor. Mesela o dediğiniz sistem kaç yapar? Şu an bende o 30-32'ye kadar olması gerekiyor ama 24 kesin. Bazı özel projelerini 32'ye kadar çıkardım ama 24 kesin. 20-24. Metrik 8'den başlıyor. Belki işe yarayabilir ama düşeyde ankrajı yaptığımız zaman o hani pot an çekip ankrajı ekmemiz gerekiyor ya. İşte o güçlendirme testi birbirini takip eden sıra olduğu için o anda yapamıyor biliyoruz onu. Yani o sistemi neyse çok uzatmak. Onu ben göstereyim videosunu size arada. Ben teşekkür ederim. Başka bir soru yoksa. Bir katkıda, şöyle bir Buyursunlar yorumla lütfen. katkıda bulunmak istiyorum. Bu karbon fiber güçlendirmede önemli silahlarımızdan birisi. Ama orada da söylemiştim. Bunun tasarım, uygulama ve malzeme ayağı, üç ayağı bir araya gelirse gerçek anlamda doğru bir uygulama çıkıyor. Buradaki özellikle biz şartlarımıza atıp biz şahsen yazıyoruz. Diyoruz ki karbon fiber uygulaması, uygulamacısı ile birlikte bir bütün olacaktır. Ne demek bu? Yani siz gidip marketten epoksi, kumaş bir yerden, epoksi bir yerden alıp birilerini tutup karbon fiber yapamazsınız. Yani bizim projelerimizde yapamazsınız. Neden? Çünkü yaptığınız şey aslında bir işe yaramaz. Boşa paranızı dökmek olur sokağa. Çokça eski tesislerde aslında ama maalesef burada da çok önüne geçemiyoruz. Yani deprem bölgesinde şu anda çok yoğun bir şekilde yapılıyor biliyoruz. Hatta bile duydum. Su yalıtım membranını karbon fiber diye sardıklarını duydum. Yani o kadar insanlar gözü bürümüş. Dolayısıyla burada malzeme, o malzemeyi doğru uygulayacak sertifikalı ekipler. Yani malzemeci tarafından şu anda maalesef Ahmet Bey'in söylediği gibi bir ulusal düzeyde bir sertifikasyon bu konuda yok ama en azından şu anda malzemeciler bunu kendi zorlayabilir. Biz onu zorluyoruz şartlarla. Diyoruz ki uygulamacınızı sertifikalandırın. Biz uygulamacıdan isteyelim. Uygulamacı tarafı, malzemeci tarafından bunun uygulanabilirliğini bu ekibin yapabileceğine dair bir belgelendirme isteyelim. Bu aslında malzeme ve uygulamacıyı bir araya getirmek demek. Tabii doğru tasarım.
Bunlar üçü bir araya geldiğinde ancak Aynen. bu iş oluyor. İşte ilgilerin yapmaya çalıştığı şeylerden birisi de bu. Bayram Bey de zaten bu konuda, Bayram bu arada daha uzağa gidemiyor muydu? Soruladım kapı kapalı. Yok böyle bir şey değil. Deprem Güçlendirme Derneği kurucularındandır yani birlikte, hatta ilk bir araya gelen 7 kişiden birisi. Bayram Bey'le. Biz böyle bir dernek kuralım diye. Ki karbon fiber konusunda da uzmanla tartışılmaz. Ben dahi sorularım olduğu zaman ona sorarım. Karbon fiberle ilgili. Dolayısıyla bunu çok önemsiyorum. Harita şartlarımızı öne koyuyoruz. Uygulama CİN'in mutlaka malzemeci tarafından, tedarik tarafından belgelendirilmesi gerekiyor. O da eğer iyi tasarlanmışsa iyi sonuç veriyor. Son dönemde gittikçe artırdık bu konudaki şeyleri. Zaten ilk başlarda biz de biraz tereddütlüydük açıkçası. Çünkü kötü uygulamalarını görmüştük İzmit depremi sonrasında. Hala binalara gittiğimizde elimizde kopartabildiğimiz, duvardan ayırabildiğimiz karbon fiber uygulamaları görüyoruz. Hala görüyoruz. Ki çok da eski değil yani PKB'ye proje yaparken 2014-2015'lerde karbon fiberli bir güçlendirme uyguladığımızda çok tepki aldık önce. Yani bunları değiştirmiyor tamamen. Çünkü biz uygulamacısı dert müşavir bunu nasıl kontrol edeceğini bilmiyor. Önemlisi o. Testleri nasıl yaptıracağını bilmiyor. İnşallah o testlerde de karbon fiber testlerini hocam aklımızın bir kenarında olursa, çünkü o kupon testleri çekme testi nispeten daha basit ama kupon testi için yeterli laboratuvar yok şu anda yaptırabileceğiz. Çünkü niye yaptırmadınız deyince laboratuvar yaptırıyorlar bize. İşte biz zamanında Mercedes'in laboratuvarında yaptırmıştık Kadımköy'de kupon testini. Bunları yapmayınca ama o malzemenin gerçekten bizim o dayanımı sağladığını bilemiyoruz. Şimdi biraz daha bunlar ilerlediği için hem malzeme tarafı çeşitlendirme ilerledi. Şimdi daha çok kullanıyoruz. Hatta geçenlerde bir projemde ilk defa bir projede sadece karbon fiberle binayı güçlendirebildim. İlk defa bir projede. Ellerinize sağlık. Genelde şeydir. Hep Hibrit. hibrittir. Yani Doğru. başkasının yanında o da vardır. Ama yapın zaten problemler azdı. Sadece karbon fiber olarak bir projede yapabildik bunu. O yüzden bu her karbon fiber konusundaki malzeme tedarikçisi üreticiye bunu hatırlatıyorum. Bu uygulamacının kontrolü. İyi ki söylediniz. Katkınız için teşekkür ederim. Bir cümleyle, siz mesela dediniz ya biz mutlaka yazıyoruz, yoksa olmuyor diye. Biz kendi adımıza şunu yapabiliyoruz. Eğer bir sistem yoksa, CFRP'ler bir sistemdir. Hocamın bahsettiği gibi karbon kumaşı, epoksiyi ve ankrajlarını yeri geldiğinde bir araya getirdiğinizde bir paket sisteme dönüşür ve bu sistem test edilir. Mesela B30-39 testleri, Ahmet Hocam bunun içindir. Kopma, kaçta kopuyor? Ve orada şöyle bir detay girer işin içine. Biz mesela şimdi bizim üretim tesislerimiz Avrupa'da. Karbon kumaşı ben İtalya'daki müşterimize sattığımda İtalya'daki müşterim farklı bir epoksi reçineyle D30-39 testi yapar ve bunu belgelendirir. Veya biz yaparız üretici olarak. Türkiye'ye sattığımızda bambaşka bir epoksi kullanıp onu hala belgelendirebiliriz. Buradaki tek önemli nokta, hocamın da belirttiği gibi sistemin testi geçip belgelendirilmiş olması. Onun dışında aynen bahsettiğiniz gibi maalesef biz sahada membranda görürüz. Bende de siyaha boyanmış cam örneği var. Hatta inanmadık getirdik ofise, numune ben de çerçeveletip bastık neler yaşanıyor diye. Ama daha da iyi inşallah olacak işte bizler gibi üreticiler, Tuna Beyler, sizler, Ahmet Hocam daha iyi götüreceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.